Son günlerde Türkiye'de popüler olan bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi boş reklamı yasaklandı. Bunun biraz nedenine bakacağız. Türkiye ve Amerika kıyaslamasını sizlere sunmak istiyorum. Amerika'da nasıl karşılanıyor bu durumlar? Bugün Türkiye'nin gündemine oturan, hatta Rütük ve bakanlık müdahalesiyle yayından kaldırılan o meşhur reklamı konuşacağız. Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında. 4. Ama pek haylaz. Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın. Çok tatlılarmış. Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık. Bizim de park dönüşlerimiz efsane. Onu tavsiye ederim bir anne olarak. Sessiz modu da varmış. Çok iyi. Bizimki biraz korkuyor da. Çocuk işte. Öyle. Annelik. Oğluşum. Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Boş Türkiye'nin Anneler Günü reklamı. Reklamda evcil hayvan sahiplerinin anne olarak tanımlanması büyük bir tartışma başlattı ülkede ve Türkiye'de tırnak içinde kutsal değerlere saldırı olarak görülen bu reklamın okyanusun ötesinde Amerika sınırlarında nasıl karşılandığını merak edenler için bu haberi buraya taşıdım ve bugün size sadece bir reklamı değil, tabii ki iki farklı dünyanın annelik ve aile kavramına nasıl baktığını, o iki farklı bakış açısını anlatmaya çalışacağım. Önce Amerikan cephesine bakalım. Burada birine bebeğin kaç yaşında diye sorduğunuzda size telefonundan kedisinin veya köpeğinin fotoğrafını göstermesi gerçekten son derece sıradan bir durum. Amerika'da pet parent, yani evcil hayvan ebeveynliği kavramı hukuki ve sosyal bir norm haline gelmiş durumda. Yıl Anneler Günü geldiğinde birçok dev marka sadece biyolojik anneleri değil, köpek annelerini de kutlayan dev bütçeli reklamlara başvuruyor. Sorry, we're out of pup cups today. Gosh, Nova. You're being so dramatic. She'll survive, I promise. Ve kimsenin çıkıp burada vay efendim anneliği nasıl bir hayvanla bir tutarsınız gibi bunu söyleyeceğim saçma bir düşünceyle savunmuyor. Amerika'da evcil hayvanlar bir zaten mülk olarak değil, aile üyesi olarak kabul ediliyor. Bu reklamlar kapsayıcı ve birer sevgi gösterisi olarak görülüyor. Hatta burada eğer bir işe giriyorsanız ve iş size bir insurance sağlıyorsa, çünkü burada Türkiye'deki gibi bir sistem değil. Her iş sizin insurance'ınızı sağlamıyor. Fakat bazı işverenlerde insurance'ına eğer bir pet parentsanız evcil hayvanınızın da insurance'ını sağlayan işler var diyelim. Bu da diğer bir fark. Tabii Türkiye ve Amerika ile ilgili bir sürü fark var. Bu da onlardan biri. Türkiye'deki tartışma konusuna gelirsek, gerçekliği ne bu durumun? Türkiye'de ne oldu da gerçekten yer yerinden oynadı? Ve Türkiye'de annelik sadece bir duygu değil, toplumsal yapının en temel, kutsal kabul edilen bir yapı taşı. Ve Rütük'ün reklamı durdurma gerekçesi de tam olarak burada, bu noktaya dokunuyor. Anneliğin insan dışı varlıklar üzerinden tanımlanarak değersizleştirilmesi sanıyorum rahatsız ediyor onları. Ancak meselenin bir de tabii ki politik boyutu var. Türkiye'de son dönemde doğurganlık hızı kadın başına 1.48'e kadar düştü. Sosyal medyadaki tepkilerin temelinde de şu korku yatıyor olmalı. Eğer hayvanları çocuk gibi görürsek kimse doğurmayacak mı gibi bir durum var. Peki bu bahsettiğim cümleye bilim ne söylüyor? Rakamlar ne diyor? Dünyasının en saygın dergilerinden The Lancet'te yayınlanan dev bir çalışma, doğum oranlarının düşmesinin asıl nedeninin evcil hayvanlar değil, eğitim, şehirleşme ve ekonomik yapı olduğunu
söylüyor. Hatta sanılanın aksine Ulusal Tayvan Üniversitesi'nin verilerine göre de köpek sahiplenmek bazı çiftlerde çocuk sahibi olma olasılığını %33 arttırıyor. Yani köpek bir nevi deneme çocuğu veya ebeveynliğe hazırlık süreci olarak görülüyor çoğu insanda. Türkiye'de de hanelerin sadece %14'ünde evcil hayvan varken bu oran Avrupa'da %49. Ama lütfen buraya dikkat edin. Her iki tarafta da doğum oranları benzer hızla düşüyor. Yani sorun evcil hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz değil, değişen dünya düzeni olduğu bu örnekte de aşikar. Peki hukuki açıdan bakarsak Amerika ve Türkiye'deki uçurum nasıl? Devasa bir uçurum var. Amerika'da da aynı Rütük gibi bir denetleyici kurum var. FCC bir reklamı aile değerlerine aykırı diye asla yasaklayamaz. Bir reklamın yasaklanması için ne olmalı? Reklamın içeriğinde çocuklara fiziksel zarar vermesi ya da tüketiciyi dolandırması gerekir. Bu kurumun bir reklamı kaldırması için. Türkiye'de ise boş tepkiler üzerine reklamı hemen geri çekti ve bu aslında markanın kültürel hassasiyet duvarına çarpmasına bir örnek. Amerika'da bir marka böyle bir tepki alsa muhtemelen kapsayıcılık vurgusuyla reklamının kesinlikle arkasında dururdu. Türkiye'de ise markalar kamu otoritesi ve toplumsal tabularla ters düşmemeyi tercih ediyor. Yani sonuç olarak bir tarafta anneliği biyolojik bir kutsallık olarak gören geleneksel bir yapı var. Diğer tarafta da sevgiyi türler arası bir bağ olarak tanımlayan modern bir bakış açısı var. Ve son olarak da araştırmacı Eniko Kubinyi'nin de dediği gibi çocuk sayısının azalmasının nedeni köpek sayısının artması değil. İki olayın da ardında yatan sosyal ağların zayıflaması var. İnsanlar modern dünyada yalnızlaşıyor ve bakım verme içgüdüsünü evcil hayvanlarla tatmin edebiliyor. Ve boş reklamının yasaklanması belki televizyondaki o görüntüyü silmiş olabilirler ama sosyolojik gerçeği, hayattaki gerçeği değiştiremez de ve bak bu videoyu hazırlarken de bu haber özelinde Çağla Üren'in hazırladığı özel dosyadan da yararlandığımı en azından emeğe saygı açısından belirtmiş olayım. Bunu unutmak istemiyordum çünkü.